Ne yiyecek çocuklar? Yumurta yapacağım. Simit aldım. Tamam, simit de. Ekmek yerine simit mi? Hansın. Erşen. Canım. Ay genel. Seviyorum seni. Ah, ben de seviyorum seni. Uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçince gerçekten çok zorlanıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse de nelerden bahsedeceğimi pek düşünmedim. Tam anlamıyla koptum yani. Bakalım bu durumdan nasıl çıkacağız? Biraz düşününce geçmişten ilham almak bana ziyadesiyle yararlı olabilir. Hülya ile sınıf arkadaşı olduğumuzu size daha önce söylemiş miydim? Ortaokulda hem sınıf hem İngilizce öğretmenimiz Ayfer Engin'i biz çok severdik. Harika bir öğretmendi. Yeni öğretim eğitim yılının ilk dersinde sınıfa girer o harika enerjisiyle, aurasıyla bizleri karşısına oturtur. Ondan sonra da ilk ödevimizi, yılın ilk ödevini verirdi. Write a short summary of your summer vacation as an English essay diye bir cümle kurardı. Ben de bu yeni sezonu Ayfer Engin'in bize vermiş olduğu bir ödevmiş gibi açmak istiyorum. Aklıma bundan iyi bir açılış gelmiyor doğrusu. Açıkçası Haziran ve Temmuz bizim için daha çok evde ve klima altında geçti. Zira sanıyorum mevsim normallerinin çok üzerinde bir Haziran-Temmuz ayı geçirdik. Artı hakikaten herhangi bir hareket yoktu. Böyle bir tasarruf nedeniyle de herhangi bir program yapmamıştık. Düşünün koskoca yazın ilk 2 ayında sadece bir kere denize girdik. Ağustos ise beklediğimizden hareketli geçti. Yani Mayıs'tan beri kovaladığımız vize randevusu Temmuz'da çıktı. Dolayısıyla Ağustos başında ilk kez KOS'a geçtik bu yıl. Zaten bununla ilgili bir bölüm yayınlamıştım. Bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Eski iş arkadaşlarımla bu yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmaların ikincisi Göcek'teydi. Hem mevsim hem lokasyon itibariyle parça boğucu, sıcak, nemliydi ama daha da önemlisi 2 gün için biraz fazla pahalıya patladı. Yine de birlikte olmak çok güzeldi doğrusu. Yani bir akşam rakı sofrasında oturduk, ertesi gün bir tekne gezisi. Açıkçası gündemden böyle kopmak o anlamda iyi geldi. Tabii bir de eş, dost, akraba derken Ağustos ayı iyice hareketlendi. Ya biz onların ya onlar bizim programlarımıza dahil oldular. Teknik olarak alt komşumuz ama bu videoları takip edenler biliyor. Aileden saydığımız Orçun, İspanya'ya yerleştikten itibaren ilk kez bir yaz mevsiminde Bodrum'daydı. Hani geçen yıl bizi Barcelona'da ağırlayan. Hem patronu hem ev sahibi Guillermo çocuklarıyla birlikte Orçun'a katılmışlardı. Eğer bir festival, bir fuar varsa Barcelona'da... Barcelona'da her zaman bir şey var ya. O zaman pahalı oluyor. Ama pahalı bence. Dediğim işte gibi. bu Primavera'ya bilet alıp gidebilen bir sürü arkadaşım oldu. Ay, kalacak yer o kadar pahalı ki veremeyeceğim o parayı deyip Primavera sırasında. Bir sürü satıyorlardı hep WhatsApp gruplarına Türkler. Demek ki onlar. Ondan dolayı kalma çok pahalı oldu. Kahvaltılar, yemekler, deniz kaçamakları derken bir 10 gün hakikaten birlikte çok hareketli bir zaman geçirdik. Orçun aynı zamanda ev sahibimizin yeğeni olduğundan şu 10 gün boyunca da çok daha büyük bir aileye dönüştük. Açıkçası aile olmayı çok seviyorum. Aile demişken kardeşim de 4 günlüğüne ailesiyle Bodrum'a geldi. Gönül isterdi ki çok daha uzun vakit geçirelim, daha fazla zamanımızı değerlendirelim birlikte isterdim ama yine de bu 4 gün bence önceki gelişlerine, önceki ziyaretlerine göre bir tık daha anlamlı oldu. Daha kıymetli oldu benim için. Hoş zaten Eylül'de de
Onu ziyarete İstanbul'a gideceğim. Eylül'le birlikte Duru da geldi. O da ayrı bir heyecan. Ama herhalde Hülya'nın heyecanı çok daha başka olmalı. Dolayısıyla Hülya'nın çalışma odasını bir haftalığına bir yatak odasına dönüştürmek gerekiyor. Ay, Bayrampaşa demedi. Ay, o korkunç olurdu. Bayrampaşa. Evet yani ben buradan geçirebilirsin. Değil mi? Evet, şurası. Küçük dar. Çekiyor musun? Tabii ki. Onunla. Açık yapmadım. Öyle yapardım. Biliyorum be. Sorry. Ne yapacağım? Ay. Şey gibi. Bazen de misafirler ufak tefek şeylerini kaldıkları otelde ya da bizi ziyaret ettiklerinde evde bir şekilde unuturlar. O eşyaların da kendilerine gönderilmesi gerekir. Her ne kadar bu yaz evimizde kimseyi ağırlamasak da Duru hariç, bu misafir meselesinin üzerine düşününce biraz yorulduğumu fark ettim. Zira misafir sadece evde ağırladığın insanlardan ibaret değil. Gerçi evimiz de misafir ağırlamak için çok müsait değil. Mesela kardeşim tek başına gelseydi elbette onu bir şekilde ağırlardık ama 3 kişilik çekirdek aileyi yatıracak yerimiz olmadığından onlar da otelde kaldılar. Bodrum'un neresinde konaklarsa konaklasın bizim de kendileriyle tatil yapabileceğimize inanan, düşünen arkadaşlarımızı en az evimizde ağırladığımız kadar misafirden sayarız. Yorucu kısmı da bu aslında. Sağ olsun birader erken kalkar. Bodrum'dayken ona vaat ettiğim program için böyle sabahın köründe bana mesaj atmıştı. Abi ne yapıyoruz, gidiyor muyuz, iptal mi oldu, uyandın mı falan filan diye. Bu beni çok motive etti. Çok heyecanlandırdı. Bizde kalsın kalmasın, eş, dost, akraba kim varsa ben benzer heyecanı duyarım. Yani onlar için bir şey yapmak isterim. Vaat ettiğim bir şey varsa sözümün arkasında durmak isterim. Maalesef %99'u o benim alev alev yanan heyecanım üzerine su dökerler. Çünkü geç kalkarlar. Ben erkenciyim ki bu da bir çeşit lanet galiba. Her iki durumda da hem misafir olduğum hem misafir ağırladığım durumda hep bekleyen kişi oluyorum ki bu da çok can sıkıcı. Galiba bir misafirden tek beklentim de erken kalkması. Dediğim gibi evimizin imkanları dahilinde çok nadir misafir ağırlarız. Yoksa Hülya'yla hiç gocunmuyoruz, işte sofra kur, kaldır, onlara hizmet et falan. Hani gocunduğumuz şeyler değil ama oluyor bazen. İşte biri kalkıyor, biri biraz daha uyuyayım diyor. Yani sofrayı bir kez daha kur, tekrar topla, çay soğudu, yeniden demle falan. Artık bunları pek yapmak istemiyoruz. Günün en güzel saatlerini misafirin ya da evinde kaldığımız kişinin uykusuna feda etmek artık bünyemin kaldırdığı bir şey değil. Hani biraz ima etsem karşımdaki kişi bana şunu diyebilir. Ama ben bütün yıl çalıştım şu 10 gün için, 15 gün için. O yüzden her şeyi ayağıma bekliyorum. Dinlenmek istiyorum, bol bol uyumak istiyorum. Haklıdır da. Otelde konaklamaları bu yüzden isabetli bir karardır.
Misafir tatile geliyor ama biz tatilde değiliz. Yani en azından hayatın bizim için burada akıyor olması lazım. Elektriğin, suyun faturalarını ödeyeceksin, kiranı ödeyeceksin vesaire. Yani o anlamda hayat devam ediyor. Tabii ki yine de misafiri suçlayamam. Hatta sanki biraz şikayet ediyor gibi oldum ama biz de gerçek anlamda tatili misafir geldiği zaman yapıyoruz. En azından Ağustos'a bakacak olursan neredeyse denizden çıkmadık. Mesela sabah denizden çıktıktan sonra çektiğim fotoğrafın altına hayat sana güzel, hayat size güzel gibi yorumlar gelebilir. Hatta ve hatta günlerce ne güzel benim hayalimi yaşıyorsunuz minvalinde yorumlar gelebilir. Oysa ki kimse bilmez, belki o sırada ben bu yorumu okurken foseptiği temizliyorumdur. Bodrum'da şimdilerde yaza veda partileri yapılıyor ki bu bizim için tam tersi. Zira önümüzde sarı yaz dediğimiz bir dönem başlayacak. Tadının en güzel çıkarılacağı zaman Bodrum'un. Galiba başından beri de bunu bekliyorduk. Şimdi sağda solda hala çocuk sesleri, torun sesleri falan filan var. Onlar da bitecek ve bu coğrafyanın tadı çıkarılacak en güzel mevsim başlayacak. Vizemiz olduğundan yine Leros, Kos, Atina, yani oralara gidebiliriz diye düşünmüştük Hülya'yla. Böyle günübirlik, 2 günlük işte Leros'a kaçarız, 3 gün Atina'ya kaçarız. Böyle kafamızda bu dolaşıyordu. Orçun buradayken madem vizeniz var Barcelona'ya gelin diyordu. Ki döndüğünde hızlıca bir Hülya için sergi programı hazırlamış. Onu da şöyle koyayım. Yani Barcelona'ya mutlaka gidilecek. Bu durumda bizim bir takım hesaplar yapmamız, organizasyonu yapmamız gerekiyordu. İşte Hülya ile oturup bir hesap yaptık. Benim de İstanbul ve oradan da kardeşimle Makedonya'ya gitme planlarım vardı. Hani şu vatandaşlık başvurusuyla ilgili işlerimizle alakalı olarak. Bakalım hangi araya sıkıştıracağız, yani bu takvim o kadar dolu ki. Tabii bizi bu arada asıl sıkıştıran şey Selimiye'deki evin inşaatı. Arada çünkü soranlar oluyor bitirebildiniz mi diye, ama baştan beri söylüyorum benim öyle bir bütçem yok. Sadece bir inşaat yasakları sebebiyle ara vermiştik. Dolayısıyla kabasının yarım kalan tarafları işte Eylül sonu itibariyle tamamlanmaya çalışılacak. Ne bileyim duvarlar, doğramalar ve çatı. Ondan sonrası Allah kerim. Yani nasıl tamamlanacak açıkçası bunu bilmiyorum. Fena bir özet olmadı. Yeni sezon içinde iyi bir başlangıç sayılabilir. Ama daha da önemlisi sınıf öğretmenimiz, ortaokul sınıf öğretmenimiz Ayfer Hanım tarafından geçer not alır diye düşünüyorum. Bundan sonra her hafta yeni bir video paylaşmaya gayret edeceğim. Söz veremiyorum ama bunu yapmak istiyorum. Geçenlerde zaten bir küçük bisiklet turu yaptık. Onu kaydetmedim ama bundan sonraki yine videolara bisikletimin de dahil olabileceğini düşünüyorum. Niyetim zaten böyle bir eğer havalar böyle giderse bir 3-5 günlük kamplı tur yapmayı da düşünüyorum. Gerçi bunu düşünürken aslında 18. Gökova bisiklet turu imdadıma yetişti. 30 Eylül 4 Ekim arası yine Gökova'yı dolaşacağımız şu mevsimde çok güzel olduğunu tekrar söyleyebilirim. Gökova'yı dolaşmak bana iyi gelecek. Tabii ki bir taraftan da önceki videolarda, yani geçen sezonda Selimiye'ye bisikletle giderim diyordum. O Allah'ın emri, bunu yapmak istiyorum. Gideceğim. Orada bir akşam kalırım, 2 akşam kalırım bilmiyorum. Sonra da yine bisikletimle geri döneceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.